Günaydın. Bugün yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün iki tane gündem var. Birincisi, bu Batı'nın teknolojiyle bilinen ülkelerinden bir tanesinden bir belge almaya çalışıyoruz. O belgeyi almak için de bizde çok arkaik bir yöntem olarak kağıt üzerine parmak izi basmamız istendi. Bununla ilgili de biraz sorun yaşıyoruz. Bu günün birinci maddesi, çünkü parmak izi bütün hafta sonu denedik. Çok böyle sinir stresli bir aşamadan sonra beceremeyeceğimizi, başka bir yol bulmamız gerektiğini anladık. Bu bir. İkincisi, geçtiğimiz ay sonu itibariyle 30 oldum. Dolayısıyla bununla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi koşa koşa hem işe çok geç kalmadan eczaneye uğrayayım. Yolda az ötede de konuşacağız zaten. Ay, hızlı günler birazcık uzadı. İşe bugün longboard'la gitme hayalim vardı ama hava yağmur yağmayacak mı, yağacak mı, tam ne olacağını belli etmeyen garip bir havaydı. O yüzden o riski alamadım. Yağmurda çok zor oluyor. Bir de ondan sonra onun bakımı vesairesi kötü etkiliyor longboard'u. Şimdi durum şu, eczaneden alacağımı aldım. Bir Driclor denen terlemeyi tamamen engelleyen bir deodorant var. Bir süre kullanıyor, bir hafta falan gibi. Onu biz bir uygulamada el terlemesini keseceğini ümit edeceğiz ve öyle deneyeceğiz. Bakalım, umarım çalışacak. Öte yandan talk pudrası aldım. O da çalışmazsa onu deneyeceğiz. Şöyle bir hikayemiz var. Ben işe birazcık geç kalmaktayım. O yüzden hızlı adımlarla işe yetişmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bizim sohbetimiz çıkışa kaldı. Siz şimdi güzel bu time lapse'i izleyin. Güzel bir gün batımı koyacağım buraya. Ondan sonra da iş çıkışı. Şu 30 konusunu bir konuşalım. Genç kalmak, yaşlanmak neymiş? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü ilginç bir dönüm noktasıydı 30. Birazdan görüşüyoruz ama şu iş gününü atlatayım. Sabah bayağı dertleniyordum. Longboard'la gelmedim işe diye. Ama şu rüzgarı gördükten sonra sanırım iyi bir iş yapmışım. Pekala, hava gittikçe kararmaya başladığı için ya şimdi bir yandan yürürken konuşacağız ya da yine evde oturup konuşan kafa modunda bunu konuşmamız, sohbet yapmamız gerekecek. Bugün şunu konuşmak istiyorum. Bu gençlik ne zaman bitiyor konusunda bir sorgulama içindeyim. Sabah size söylediğim gibi Ocak ayı sonunda doğum günümü kutladım ve 30 oldum. 30 çok insanların kafasında büyüttüğümü diyeyim, konuştuğu, çok lafa geçen bir yaş. Böyle önemli bir dönüm noktası gibi değerlendiriliyor bence. En azından benim çevremde öyle. 20'lerin sonunda her şey 30'a ne kadar yaklaşmış olmakla ölçülüyordu. Bir garip bir durumdu. Dolayısıyla ben de hafif endişe içinde 30'larda ne bekleyeceğimi de bilmediğim için sizlere sordum. 30'lar nasıl bir dönem diye. Instagram'dan fikirlerinizi, tavsiyelerinizi rica ettim. Siz de yazdınız. Çok teşekkür ederim. Bu arada hala Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağı yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Çünkü ara ara sorular soruyorum böyle ve bunları da videolara dahil etmeye çalışıyorum. O yüzden aşağıdan takip edin. Velhasıl kelam, yazanlarınız oldu birçok. Ve onların içinde de 30'larla ilgili endişe verici mesajlar oldu. Ama büyük ölçüde çok bir şey değişmiyordan işte her şey 30'lardan sonra daha da güzelleşiyor. Ya giden geniş bir yelpazede cevaplar verdiniz. Bir de tabii önemlice tavsiyeleriniz oldu. Onlar için de ayrıca teşekkür ederim. Ama bir tane mesaj beni oldukça düşündürdü. Onu da şimdi muhtemelen şuraya bir yere koyduğum için görüyorsunuz. Bu hayattan istediğini söylemekle ilgili bir mesaj. Bunu biraz konuşalım istiyorum bugün. Çünkü emin değilim buna tam katıldığıma. Şöyle, bu 10'larda 20'lerde hayat çok belirli. Çok belirli bir hayat yaşıyorsunuz. Oysa 30'lar pek öyle değil. Ya onlarda 20'lerde ne yapacaksınız? İşte liseyi bitireceksiniz, iyi bir üniversiteye gireceksiniz. Tercihen iyi bir skorla mezun olacaksınız. İşte master'a gideceksiniz, doktora gideceksiniz, neyse. Bir kariyere başlayacaksınız. Böyle bir süreç. 30'larda bu bitiyor. Yani gerçekten hayatın sizden bekledikleri hayatınızı yönlendirmekten uzaklaşmaya başlıyor. Artık sizin hayattan istedikleriniz hayatı yönlendirmeye başlaması gerekiyor. Bu doğru. Zaten muhtemelen bu yüzden de birçok insan işte bu dönemde hayatta ben ne yapıyorum sorgulamasını daha ciddi ve koyu ve endişeli biçimde yapmaya başlıyor muhtemelen. Mesajın bu kısmıyla hemfikirim. Fakat tabii 30'lar bunu söylemek, yani hayattan ne istediğini söylemek için son fırsat demek
de beni böyle temelde rahatsız eden bir şey var. Son fırsat olması bir şeyin beni çok huzursuz ediyor. Çok da emin değilim ayrıca. Bunu sorguladım işte 30 olmaya artık günler kalmıştı o zaman. Ki ben acaba aslında gerçekten yaşlanıyor muyum? Gençlik bitti mi diye. Bu arada bir doz exposure açıp renklendirelim. Acaba yaşlanıyor muyum diye. Sonunda çok böyle olmadığına kanaat getirdim. Çünkü bu 30'larıma aslında böyle beklenmedik derecede enerjik ve keyifli girdim doğrusu. Fazlasıyla da optimistim. Çünkü geçmişte özellikle de son 10 senede öğrendiğim bir ders benim için. Hayattaki konfor alanlarının beni... ne güzel anlatıyordum oysa ki. Alo. A few moments later. Son 10 senede öğrendiğim bir şey şu oldu. Hayattaki bu konfor alanlarının beni fazlasıyla yaşlandırdığını hissettim. Özellikle bir kısmında böyle bir alanda yaşadım hayatımın. Her şeyin tıkırında gittiğini, rahat olduğum bir dönemdi. Ama bir yandan da hiçbir şey değişmiyordu. Yani büyük ölçüde standarttı. Bu beni ciddi anlamda yaşlandırdı. Yani o zaman muhtemelen şu anda hissettiğimden daha fazla yaşlı hissettim. Dolayısıyla onunla karşılaştırıyorum birazcık. 30'larımı biraz daha öngörülmez bekliyorum farklı biçimde. Daha doğrusu şöyle, evet 30'larımda daha fazla yenilik ve sürpriz bekliyorum hayata dair. Ve bu öngörülemezliğin her zaman çok olumlu olmadığını zaten hepimiz gibi ben de biliyorum. Fakat sanırım şu geldiğim aşamada o öngörülemezliği yönetmek konusunda geçmişe kıyasla çok daha fazla özgüvenim var. Dolayısıyla bu bana bir şey veriyor. Nasıl diyeyim? Daha fazla yeniliğin olduğu ve olabilecek negatif şeyleri daha fazla kontrol edebileceğim bir döneme girdiğim hissindeyim. Gittikçe de gece oluyor. Birazdan hiç görüşemeyeceğiz. Biraz daha hala savaşıyorum. Buna bağlı olarak da 30'larımda hiç yaşlandığımı hissetmiyorum doğrusu. Aksine çok daha iyi ve olumlu bir şekilde girdim. Şu an en azından ilk günlerinden böyle gözüküyor benim için. İleride ne olur tabii ki her zaman sabit kalmayacak hiçbir zaman ama iyi bir yerdeyim yani onu söylemek istedim ki 30'larda gençlik falan bitmiyor. Gençliğin bitmesi daha ziyade hayattan beklentilerinizin, sürpriz beklentilerinizin, olumluya değişim beklentilerinizin bitmesiyle alakalı. Ki burada da kendimle ilgili çok kişisel bir şey söyleyeyim. Hayatla ilgili en büyük korkum yaşayacağım en iyi senelerin geride kalmış olma korkusu. Şu anda gerçekten hiç öyle hissetmiyorum. Önemlice bir değişim süreçleri içindeyim de bir yandan. Belki de biraz bununla alakalı. Ama şu anda durum iyi görünüyor. Bunu epeydir anlatmayı istiyordum. Bu epeydir kafamda kurduğum bir şeydi. O yüzden bunu paylaşmış olmaktan çok mutluyum. Tabii bu arada bu videonun nasıl yayınlanacağını da görmek istiyorum. Umarım bundan 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra oturur bir videoya döner birlikte bakarız. O zaman ne kadar naifmişim mi diyeceğim, ne güzel düşünmüşüm mü diyeceğim. Bunu birlikte değerlendiririz. Bunu öğrenmek için eğer hala takip etmiyorsanız kanalı takip etmenizi rica ederim. Öte yandan bu hayattaki konfor alanlarına sıkışıp kalmamakla ilgili bir video yapmıştım. Onu da bu videonun sonunda link olarak koyacağım. Hatta belki aşağıya da koyarım hemen ulaşmak isterseniz diye. Oradan da onu izleyebilirsiniz. Bu haftalık benden galiba bu kadar. Çünkü hava daha fazla video çekmeme el vermeyecek gibi görünüyor. Eğer verirse birazdan bunun devamında zaten görürsünüz. Ama burada kapıyorum. Eğer vermezse bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bu parmak izi mevzu da havada kaldı. Ne oldu, parmak izi aldım mı, alamadınız mı, işe yaradı mı, yaramadı mı konusunu herhalde o zaman bir sonraki videoda konuşuyor olacağız yani. Onu söylediğinde havada bıraktın demeyin bana. Bir sonraki videoda anlatırım onu da.